Hamileliğin ilk haftasında neler var? Bebek oluşur mu yoksa henüz ortada yok mudur? Gebelik haftası nasıl hesaplanır? Hamileliğin ilk hafta belirtileri nelerdir? Aklındaki pek çok sorunun cevabı burada. Şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hamileliğin ilk haftalarında henüz ortada bir bebek yoktur. Fakat vücut yumurtlama günü için hazırlık içindedir. Rahmin iç çeperi kalınlaşır, döllenmiş yumurtanın gelişi için yavaş yavaş hazırlanır ve yumuşak bir yatak haline gelir. Peki madem ortada bir bebek yokken, hatta henüz hamile bile değilken neden buna hamileliğin 1 ve 2. haftası deniyor diye merak ediyor olabilirsin. Spermin yumurtayla buluştuğu anı tam olarak tespit etmek zordur. Tam olarak belirlenmesi zor olmayan tek tarih son adet tarihinin ilk günüdür. Doktorlar bu tarihi hamileliğin standart başlangıç tarihi olarak kullanırlar. Gebeliğin ilk haftasının hesaplanması biraz karışıktır. Bunun sebebi ilk 2 haftayı tamamlamadan gebe sayılmamaktır. Hamilelik ancak 2. haftanın sonunda gerçekleşir ve gebeliğin resmi başlangıcı budur. Ondan önce 1 ve 2. haftalarda beden hamileliğe hazırlanır. Uzmanlara göre gebeliğin ilk haftası son adet döneminin başlangıcıdır. Gebelik hesaplama sırasında son adet kanamasının başlangıcı referans olarak alınır. Yani son adet tarihinin başlangıcından itibaren 40 hafta olarak hesaplanır. Bu da bebek ana rahmine henüz düşmediği halde adet kanamasını gebeliğin bir parçası olarak kabul ettikleri anlamına gelir. Vücudundaki pek çok değişim hamileliği işaret ediyor olabilir. İlk hafta hamilelik belirtileri arasında en sık rastlananlar şunlardır: adet dönemi gecikmesi, mide bulantısı veya kusma, yiyeceklerden tiksinme veya aşerme, halsizlik, yorgunluk, uyku hali, sık sık idrara çıkma, ağızda metalik tat, göğüslerde aşırı hassasiyet ve gözlenen değişimler. Pelvik bölgesinde yeni bir duyarlılık hissi, kokulara karşı aşırı duyarlılık. Bir haftalık hamilelik nasıl anlaşılır diye soruyorsan bu belirtiler sana yardımcı olabilir. Ancak bunlar arasından ilk önce neyi fark edeceğin ya da bunlardan kaç tanesini yaşayacağın değişkendir. En çok mide bulantısı gebeliğin kaçıncı gününde başlar konusu merak ettiğini biliyoruz. Ama bilmelisin ki hamilelik sürecinde hissedilenler ve yaşanan belirtilenler her kadına göre değişiklik gösterir. Fakat en belirgin erken hamilelik belirtisi adet gecikmesidir. Senin ve bebeğinin sağlığı için doğum öncesinde iyi bir bakım ve takip lazım olacak. Hamile olduğundan emin olur olmaz, hatta biraz endişeli bir anne adayıysan şüphelenmeye başladığın zaman doktorundan randevu almalısın. Bu randevu adet döneminin geciktikten sonra en yakın zamanda olabilir. Eğer bir doğum kontrol yöntemi kullanıyorsan doktoruna bilgi vermelisin. Hiçbir yöntem %100 etkili değildir. Bazen doğum kontrol ilacı da olsa başarısız olabilir. Eğer hamile olduğundan eminsen hapı bırakmalısın. Mümkün olduğu kadar çabuk doktorundan randevu almalısın. Rahim içi spiral kullanıyorken de hamilelik oluşabilir. Yine olabildiğince çabuk doktoruna görüşmeli ve ona bilgi vermelisin. Bir haftalık gebelik kan testinde belli olur mu? Eğer adet tarihinin üzerinden bir hafta geçtiyse ve bu sürenin ardından kanda gebelik testi yaptırdıysan pozitif sonuç görme ihtimalin var. Hamileliğin ilk haftaları nelere dikkat edilmeli diye merak ediyorsan öncelikle beslenmene özen göstermelisin diyebiliriz. Eğer hamilelikten önce normal kilodaysan hamilelik döneminde kalori alımını arttırman gerekir. İlk trimester boyunca, yani ilk 13 hafta boyunca günde ortalama toplam 2200 kalori almalısın. 2. ve 3. trimesterlerde büyük ihtimalle her gün ek olarak 300 kaloriye daha ihtiyacın olacaktır. Ekstra 300 kalori demek porsiyonları büyüt demek değildir. Bir elma ve bir kase yoğurt da 300 kalori eder. Elbette hamilelik dönemi boyunca günlük kalori alımını belirleyecek en doğru kişi doktorun olacaktır. Ekstra kaloriler sana ve büyüyen bebeğine ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi verir. Bebeğin protein, yağ, karbonhidrat üretmek ve depolamak için enerji harcar. Fetal vücut gelişimi için enerjiye ihtiyaç duyar. Ayrıca ekstra kaloriler bedeninde yaşanacak değişimler için sana yardımcı olur. Örneğin rahmin büyümekte ve kan seviyen yaklaşık
%50 oranında artmaktadır. Bu da normalden daha fazla enerjiye ihtiyacın var demektir. Bunun yanında kalorilerin kalitesi de önem taşır. Paketlenmiş, yağlı, çok şekerli gıdalardan uzak durmak hamileliğin ilk haftalarında beslenmeye dair edineceğin ilk refleks hareketlerden olmalıdır. Olabildiğince doğal, sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmeye özen göstermelisin. Hamilelikte mide bulantısı, şişkinlik, mide kaynaması, kabızlık, gaz gibi şikayetlerle baş edebilmenin en iyi yollarından biri de beslenme düzenini değiştirmektir. Gün içinde beslenme ihtiyacını 3 büyük öğündense 6 minik öğüne bölmen, gün boyunca azar azar ama sık sık yemen de bu süreçte pek çok açıdan işlevsel olacaktır. Bu yöntem hamileliğin getirdiği şikayetlerle baş ederken aynı zamanda kan şekerini belli bir düzeyde tutacağı için enerjin de daha yüksek olacaktır. Dengeli ve sağlıklı bir hamilelik süreci için demir, folik asit, potasyum, çinko, kalsiyum, C vitamini gibi düzenli olarak tüketmen gereken besinler ve günlük tüketim miktarları ile artık tanışmaya başlamalısın. İlk 2 haftaya dair bilmen, öğrenmen gerekenleri anlattım. Hamilelik süresince karşılaşabileceğin gebelik zehirlenmesi yani preeklemsi nedir diye merak ediyorsan veya hamilelikte ne kadar kilo almalıyım diye soruyorsan videonun sonundaki kartlardan ilgili videolara gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Daha detaylı sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.